Herkese iyi sabahlar, günaydınlar diliyorum TV8 ekranlarından. Ben operatör doktor Altuğhan Cahit Vural, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere dünyada da ve Türkiye'de de en çok yapılan estetik ameliyatlarının başında gelen rinoplasti, yani burun estetiği ameliyatından bahsedeceğim. Burun estetiği ameliyatı son dönemlerde dijital, sosyal medya kullanımının da artmasıyla birlikte yüzün daha güzel görünümüne yönelik taleplerin arttığını ve burun estetiğinin artık çok sık yapılan, eskiye nazaran da gerçekten sıklığın daha da arttığı estetik ameliyatların başında geliyor. Rinoplasti ameliyatı hangi yaş grubunda başlıyoruz yapmaya diye sorarsanız, kadın hastalarda 17 yaş, erkek hastalarda da 18 yaştan itibaren burun estetiği yapabiliyoruz. Ben ama genellikle tercihen 20'li yaşlarda burun estetiği ameliyatının yapılması taraftarıyım. Çünkü 17-18 yaşlarında buna aslında anatomik yapımız tam oturmuş olsa da, kıkırdak yapımız tam oturmuş olsa da fikren belki de çok hazır olmadığımız için o 2 sene içinde gençlerimizin fikirlerinin değişebilme ihtimali olduğu için 20'li yaşlarında yapmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Peki biz burun estetiğinde neler hedefliyoruz ve burun estetiği yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Burun estetiğinde fonksiyonel burun cerrahisi dediğimiz, burun nefes alma yollarının da, pasajlarının da açıldığı ve hastanın daha rahat nefes aldığı bir sistemin, yani hem görsel olarak hem de burun içindeki yapıların da düzeltilerek daha rahat nefes alan bir cerrahi müdahalenin yapıldığı bir ameliyattan bahsediyoruz. Bize fonksiyonel burun estetiği ameliyatı, burun estetiği ile ilgili, yani kozmetik burun estetiğinin içinde yapılması gerekmediğinde tabii ki de muayene ile karar veriyoruz. Burada her hastamız fonksiyonel burun cerrahisine aday değil. Yani sadece biz estetik müdahaleyi yapıp iç kısımda belki de anatomik yapıların gayet düzgün olduğu ve hastanın bir nefes probleminin olmadığını düşündüğümüz zamanlarda buna yönelik bir işlem yapmamış oluyoruz. Ama her 10 hastanın yaklaşık 8'ine bu fonksiyonel burun cerrahisiyle birlikte burun estetiği yapıldığını söyleyebiliriz. Burada 2 tane teknik var ve birçok hekimimiz de bu tekniklerden birisini kullanıyor. Burada doğru teknikten ziyade cerrahın uyguladığı doğru teknik var kavramı benim için çok daha uygun. Ben kapalı teknik uyguluyorum ve çoğu hastamı kapalı teknikle ameliyat ediyorum ama açık tekniği de çok uygulayan hekimlerimiz var ve gerçekten açık tekniğinde kendisine göre avantajları, hastaya göre avantajları var. Kapalı tekniğin de kendisine göre avantajları ve dezavantajları var diyebiliriz. Dolayısıyla doğru teknik var kavramında değiliz biz. Doktorun uyguladığı doğru teknik var demek çok daha doğru bu noktada. Kapalı teknikte benim tercih etme sebeplerinden birisi daha hızlı iyileşme. Yani biliyorsunuz ben yüz germe işlemlerinde, diğer işlemlerinde olabildiğince küçük kesiler, olabildiğince kamera yöntemi kullanma, meme estetiğinde çok daha küçük kesiler kullanma taraftarıyım. Dolayısıyla burunda da burun ucunu kesmeden, yani kapalı teknik dediğimiz o, burun ucunu kesmeden iç kısımdan yapılan cerrahi müdahaleye kapalı teknik deniyor. Çok daha hızlı bir iyileşme ve burun ucunda da bir yara izi olmaması beni bu yönde kendimi geliştirmeye hep teşvik etmişti ve bu noktada da şu anda hep kapalı teknik uyguluyorum. Peki onun dışında neler yapıyoruz? Burunda biliyorsunuz kemikli yapımız ve kıkırdak yapımız olmak üzere birçok anatomik yapı var. Kemik yapıyı neyle şekillendiriyoruz? Biliyorsunuz eskiden daha çok klasik yöntemlerde çekiçler, rasp dediğimiz törpüleme işlemlerinde kullandığımız bazı materyaller kullanıyorduk. Şimdi piezo cerrahisi dediğimiz, yani burun kemik sırtının ultrasonografik bir testere yardımıyla şekillendirildiği bir cihaz kullanıyoruz. Piezo ses dalgalarını kemik yapıya spesifik olarak kemik yapıyı şekillendirmeye, törpülemeye, bunu diş hekimlerinin dolgu yaparken o kullandıkları törpü aletine benzer bir alet olduğunu düşünebilirsiniz. Kemik yapıyı yumuşak dokuya zarar vermeksizin, yani ultrasonografik testerelerin mantığı odur. Eğer siz kemik dışında başka bir dokuya onu değdirirseniz orada bir kesme işlemi veya törpüleme işlemi yapmaz. Ama ses dalgaları kemik yapıya uygun olduğu için kemik yapıya yanaştığı zaman istediğiniz formda, yani burnu isterseniz düz bir hatta veya daha oyuk bir kavis kazandırma gibi şekillerde kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla burun ucumuzu ve burun şeklini şekillendirmede kemik yapıda ultrason cihazından destek alıyoruz. Burnumuzun ön tarafını kesmiyoruz ve bir kapalı teknik uyguluyoruz. Burun ucu kıkırdaklarımızı da bu kemik yapımıza uygun bir şekilde gene 3 boyutlu görüntüleme sistemlerinden destek alarak onları da burun ucunda o şekliyle en son haline, formunu vermiş oluyoruz.
Gerçekten burun estetiğinde bence dünya çapında da yetiştirdiğimiz birçok uzmanımız var ve hala da sağlık turizminde Türkiye en çok başvurular içinde yer alıyor. Dolayısıyla siz de bir burun estetiği düşünüyorsanız önce fonksiyonel burun cerrahisine aday mısınız? Ve gerçekten burun istediğiniz estetik kaygılarınızla doktorun estetik yaklaşım birbiriyle örtüşüyor mu? Bunu da 3 boyutlu görüntüleme sisteminden yardım alarak yapabilirsiniz diyorum. Herkese iyi sabahlar, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.